Merhabalar, ben Burak Şambak. Yeni eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu seride Photoshop kullanımına yabancı olan fotoğrafçılara yönelik bir anlamda giriş seviyesi diyebileceğimiz bir seri eğitimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu seriye ait diğer eğitimleri de incelemenizi öneriyorum. Giriş seviyesi eğitimlerinin ilk videosunda Photoshop'u özelleştirmek konusunu inceleyeceğiz. Merhabalar. Photoshop programını her açtığınızda ekranınızın yüzen pencerelerle dolu olduğunu görüyorsunuz. Bu durum artık öyle bir hal aldı ki neredeyse işleme yapacağınız fotoğraflar gözükmüyor. YouTube'da Photoshop ile uygulama yapanların videolarını izlerken içinizden keşke benim de Photoshop arayüzüm bu kadar düzgün olsa diye geçiriyorsunuz. Sol tarafta yer alan araç çubuğunuzsa tam bir felaket. Bazı araçlar hiç yok. Nasıl düzenleyeceğiniz konusunda da fikriniz yok. Ekranda ölçü cetvelini çıkartmayı, fırçanın boyutunu kolayca büyütüp küçültmeyi de bilmiyorsunuz. Üzüntü içindesiniz. Üzülmeyin. Bu videoda bunların tümüne cevap veriyorum. Sizler de Photoshop programının arayüzünü, araç çubuğunu ve benzeri konuları kendinize göre düzenleyebilecek, yani Photoshop'u özelleştirebilecek, bu konuda muhtemelen Türkiye'de bugüne kadar hazırlanmış en detaylı eğitim videosunu izliyor olacaksınız. Ek bir bilgi, bir sonraki eğitim videomuz Photoshop tercihleri yani Preferences konusunu ele alacak. Bu iki video ile artık siz Photoshop için değil, Photoshop sizin için çalışacak. Haydi hemen uygulamalarımıza geçelim. Eğitim konumuz, başlangıçta da söylediğim gibi Photoshop çalışma alanını özelleştirmek. Bunu 3 ayrı bölümde inceleyeceğim. Bir tanesi çalışma alanı yani pencereler, yani ekranın sağ tarafında olan pencereleri nasıl düzenleyeceğiz. İkinci konu araç çubuğunu düzenlemek. Üçüncü konuda diğer ufak tefek detaylar. Şimdi çalışma alanını yani pencereleri özelleştirme konusuna giriyoruz. Şu anda Photoshop'un içindeyim ve kabus gibi bir görüntü var karşımda. Size girişte de söylediğim gibi burada o kadar fazla pencere açılmış ki bunları nasıl kapatacağımı da bilmiyorum. Artık fotoğrafı büyüttüğüm zaman kendisini de göremez oldum neredeyse. Hiç endişeye, sıkıntıya gerek yok arkadaşlar. Bunların hepsi düzeltilebilir olan şeyler ve sizlerin çok rahatlıkla ayar yapıp bu ayarları da kaydedebileceğiniz konular. Nasıl böyle bir layout'a, yani böyle bir çalışma alanına geldiğiniz ayrı bir konu. Bir şeyleri demek ki yanlış yaptınız ya da istemediğiniz şeylere tıkladınız ve böyle bir ekranla karşı karşıyasınız. Bizim şu andaki çözeceğimiz problem buna benzer işinize yaramayan pencerelerle çalışmak yerine hangi pencereleri istiyorsanız bunlarla çalışmaya başlamanız. İlk olarak size açılmış olan bu pencereleri kapatmanın yolunu göstereceğim. Bakın örneğin sol tarafta Actions yani eylemler penceresi var. Bunu kapatmak için bunun sağ tarafındaki çarpı işaretine tıklamam yeterli. Bastım, gitti. Burada Adjustments ve Styles yani ayarlar ve stiller var. Burada dikkat ediyorsanız iki tane birbirinden farklı tab var. Ben istersen buradaki çarpıya tıklarım. İstersem de bu Adjustments ve Styles'ın sağ tarafında hamburger ikonumuz var. Bu ikona tıklarım. Farz edin ki burada 5 tane tab vardı yan yana. Açılan menüden aşağıdaki Close Tab Group yani sekme grubunu kapat, Türkçe menü kullananlar için. Bu seçeneği seçelim ve artık benim burada iki tablı Actions ve Styles grubum kayboldu. İstersen bu yüzen pencereyi kapatmak yerine kullanmak istiyorsam ama buradaki görüntü alanını birazcık büyütmek istiyorsam buradan çekip örneğin sağ tarafa da yerleştirebilirim. Bunu nasıl yapıyorum? Örneğin burada histogram var. Histogramın üst kısmında gri ile gösterilen bir bant var. Bu banta tıkıyorum mouse'umun sol tuşuyla, Mac içinde, Windows içinde aynı bu. Bırakmadan sürüklüyorum. Örneğin bunu sağ tarafa doğru yavaşça getirdim. Şu anda dikkat ediyorsanız iki tane menünün arasında yani Clone Source ve History'nin arasında ince bir mavi çizgi var. Burada Photoshop bana diyor ki Burak sen eğer mouse'unu şu anda bırakırsan ben buraya yerleşeceğim diyor. Bırakmayarak devam ediyorum. Sol tarafa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta yatay bir mavi yer açıldı. Burada diyor ki bana Photoshop burada bırakırsan da ben bunu sol tarafına bu iki tane panelin sonuna yerleştireceğim. Bakın burada bırakayım. Bıraktığım anda ben ekran kazanmak isterken bir anda daha da küçük bir ekrana dönüştü benim ekranım. Şimdi ben histogramı alıyorum ve şu iki bölüm arasına getirip mavi çizgi çıktığı zaman bırakıyorum. Bıraktığım anda dikkat edin burada artık Clone Source, Histogram ve History 3 tane birbirinden farklı
tab var. İstiyorsam buradayken de histogramı kapatmak istiyorsam yine yan taraftaki hamburger ikonuna tıklayıp açılan menüden Close Tab Group, bunu daha önce de söylemiştik. Yani sekme grubunu kapatı seçebilirim. Peki burada iki sütun halinde yer alan bu küçük pencerelerden History'yi ben buradan alıp da sağ tarafa yerleştirebilir miyim? Yerleştirebilirim. Nasıl yapacağım bunu? Biraz öncekiyle aslında aynı sistem. Yani burada fotoğrafın üzerinde boş alanda bunun yüzmesiyle buraya yapışık olması arasında herhangi bir fark yok. History'nin üzerine geliyorum. Mouse'umu yine sol tuşuna basıyorum. Sağa doğru hafifçe itiyorum. Yavaş yapıyorum rahat görün diye. Gördüğünüz gibi burada yine dik bir mavi çizgi çıktı. Burada bırakırsam yine sola doğru genişleyecek bu menü. Ben bunu istiyor muyum? Hayır. Ne yapmak istiyorum ben? Şu brush'ın yanına mı koyacağım? Şu anda burada bırakırsam brush'ın yanına, yani fırçaların yanına bir sekme olarak gelecek. Üst kısma mı koyacağım? Üst kısma koyarsam da brush altında kalacak. Üst tarafında swatch kalacak. Buraya bırakmak istiyorsam burada bırakıyorum ve swatch, history, brushes, yani fırçalar, işte swatchlar, yani renk paleti ve geçmiş sağ tarafa işlendi. Şimdi farz edin ki buradaki clone source'u, yani bunların ne işe yaradığı ayrı konular. Tıklayıp bunu sağa doğru yine itiyorum. Farklı versiyonlar gösteriyorum. Burada mı bırakacağım? Hayır. Bu ikisinin arasında mı bırakacağım? Hayır. Bu sefer ben istiyorum ki history'nin yanına, yani geçmişin yanına ikinci bir tab olarak gelsin. Bu durumda da mouse'umu bırakmadan bir parça aşağı indiriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda mavi bir çerçeve çıktı. Diyor ki bana Photoshop bir anlamda, beni burada bırakırsam ben history'nin sağ tarafına yerleşeceğim. Bırakıyorum. Bıraktım. Gördüğünüz gibi clone source burada. History burada. Bu arada ekranım da büyüdü. Hay Allah, ben clone source'u solda istiyordum. İlk başta burada history değil de clone source olsa, history bunun sağında olsa çok kolay. History'nin üzerine tıkarım. Yatay olarak sağa doğru iterim. Gördüğünüz gibi clone source sola geldi bile ve mouse'umu hala basıyorum ben. Mouse'umu bırakıyorum. Şu anda sol tarafta clone source var. Sağ tarafta history var. Arkadaşlar, Photoshop sadece fotoğrafçılar için hazırlanmış bir program değil. Tasarımcılar da bunu kullanıyor, mimarlar da bunu kullanıyor. Birçok farklı iş yapan insan bunu kullanıyor. Dolayısıyla bu sağ taraftaki pencereler her düzeyde bilgi sahibi olan ve bunları kullanmak isteyen kişilere yönelik olarak değiştirilebilir düzende kaydediliyor. Bir örnek göstereyim size. Üst satırda sağa doğru geldiğimizde şurada aşağı doğru bir ok var. Buna tıkladığım zaman burada örneğin Essentials, gereklilikler diye bir seçim var. Bunu seçtiğim zaman Photoshop'un fabrika ayarlarında Essentials tabının altında neler varsa bunlar karşıma geliyor. Örneğin 3D'ye tıkladım. 3 boyutlu çalışmalar, 3D çalışmalar yapan kişilerin kullandığı araçlar, pencereler burada. Fotoğrafiye tıkladım. Fotoğrafçılar, Photoshop'un mühendisleri tarafından fotoğrafçılar en çok bunları kullanırlar herhalde diye dizayn edilmiş bir tablo var. Ve burada da Burak Şambak isimli benim daha önceden kendi kullanımıma uygun olarak hazırladığım layout, yani çalışma alanı var. Bu layout herkes için farklı olabilir. Bunlar benim kendi tercihlerim. Sizinki çok farklı olabilir ama biz şu anda var olan sıkıntıyı nasıl çözeceğimizi gördük. Çarpılara basarak, hamburgeri tıklayıp, Close Tab Group, yani sekme grubunu kapat diyerek veya mouse'la tıklayıp, sürükleyip istediğimiz yere yerleştirerek. Bunu gördük. Burada sağ tarafta neleri koyacağınız size kalmış. Ben neleri kullanıyorum? Ben navigatörü kullanıyorum. Türkçe menü kullananlar için gezgin. Bunun sebebi şu. Bunu mesela büyüttüm fotoğrafı ve fotoğrafın içinde hareket etmek istiyorum. Sağ taraftaki navigatörün içindeki thumbnail'in üzerine tıklayıp fotoğrafın içinde çok rahatlıkla hareket ettirebiliyorum. Farz edin ki bu fotoğrafı %1346 oranında büyüttünüz. Fotoğrafın içinde nerede olduğunuz hakkında hiçbir fikriniz yok.
şu alt tarafta yer alan sağa doğru sola doğru kaydırma seçenekleri veya sağ tarafta yer alan yukarı ve aşağı doğru kaydırma seçeneklerinden fotoğrafın içinde nerede olduğunuzu bilemiyorsunuz. Ama bu büyütme oranında siz hareket etmek istiyorsunuz. Bu durumda ne yaparsanız, bakın navigatörün içinde kırmızı bir dikdörtgen var. Bu kırmızı dikdörtgen bizim şu büyük ekranda görmüş olduğumuz ekran görüntüsünün küçük bir temsili. Mouse'la bunun üzerine tıklayıp her zaman kullandığınız sol tuşuyla bunu sağa çektiğim anda fotoğrafın içinde nerede olduğumu böylelikle çok rahatlıkla görebiliyorum. Örneğin sağ üst köşede ne vardı diye bunu sağ üst köşeye itiyorum. Kırmızı kutucuğu çok rahatlıkla ve çok çabucak da sol alt köşeye bunu çekebiliyorum. Yani fotoğrafın içinde işleme yaparken rahat hareket edebilmek için kullandığım bir araç. History, geçmiş demek Türkçe menü kullananlar için. Yanındaki actions da eylemler. Bunlar ayrı ayrı konular arkadaşlar ama çok kısa bir bilgi vereyim. Özellikle history konusunda. History'de fotoğraf için yapmış olduğunuz, örneğin yapayım. Herhangi bir şey yapıyorum. Levels'a girdim. Yani seviyeler. Burada bir değişiklik yaptım. Hop, gördüğünüz gibi buraya Levels'la ilgili bir satır atandı. Ardından kalktım. Black and White'a, siyah beyaza çevirdim. OK dedim. Gördüğünüz gibi burada Black and White çıktı. Görüntü boyutu dedim. İşte 3000 pikseli 2000 piksel yaptım. OK dedim. Gördüğünüz gibi buraya image size geldi. Farz edin ki sizlerin iş akışında 20, 30, 40 satır iş yaptınız ve son 40. satırda geldiğiniz noktada geldiğiniz yerden çok memnun değilsiniz. Ve 20. satırda bir hata yaptığınızı fark ettiniz. Burada sizin history kısmında, geçmiş kısmında 40 satır bu tür bilgi olacak. Nerede hata yaptığınızı bulmak için bir üstteki satıra, bir üstteki satıra ve bir üstteki satıra tıklayarak 20. satıra geldiniz. Farz edin ki sizin 20. satırınız da buradaki Black and White. Ben burada hata yapmışım. Bu hatadan dolayı da benim 40. satırımda artık iş çığırından çıkmış. Benim ne yapmam lazım? Bu hata yaptığım satırın bir üst satırına geçip buradan itibaren işlemlerimi tekrar yapmam lazım deyip bir anlamda zaman tüneline girip geçmişe dönüp ilk 20 satırı ya da ilk 19 satırı kaybetmeden siz işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ben history'yi bu yüzden kullanıyorum. Actions, yani eylemler de Photoshop'a aynı işi aynı şekilde birden fazla defa yapacağımız zaman verdiğimiz emirler. Actions konusunda ileride ayrı bir video yapacağım sizler için. Bunları da ben history'nin yanında tutuyorum. Alt kısımda da katmanlar menüm var. Katmanlar, layers, özellikle kreatif çalışma yaparken çok önemli oluyor. Özellikle katman maskeleriyle çalışma yaparken de faydası var. Katmanlar konusu Photoshop'un en önemli konularından bir tanesi. Bu yüzden ben de layers, katmanlar bölümü de açık. Şimdi bu karmaşadan bahsetmiştik. Sizler için hazırlamış olduğum örnek de şurada. Bu benim sizin için hazırlamış olduğum saçma sapan örnek. Bu durumdayım ve sizin amacınız Burak Şambak'ın kendi için yaratmış olduğu layout'un aynısını yapmak. Peki, örneğin şu ikon her neyse tıklıyorum. Brush settings, yani fırça ayarları çıkıyor. Burak bunu kullanıyor mu? Hayır. Bu durumda, bu arada şunu da söyleyeyim size. Şu yana doğru üçgene tıkladığınızda bu küçük haline geri dönüyor. Şu yine hamburgere tıklayıp Close Tab Group dedim, gitti. Tool Presets, araç ayarları, ön ayarları. Tıkladım, Tab grubu kapa dedim, gitti. Ben kullanmadığım için kapatıyorum. Sizi benim kendi çalışma alanıma benzer bir alana nasıl getireceğiniz konusunda kendi layout'unuzu bilgi veriyorum. Libraries, kitaplıklar kullanmıyorum, ben de kullanmıyorum dediniz. O zaman Close Tab Group deyin. Swatches. Şimdi Swatches, bunu kullanmıyorum ama navigatörü kullanıyorum. O zaman ben Swatches tabına tıklar, mouse'la bunu sola çeker, ardından da şuradaki çarpıya basabilirim veya buradaki Close Tab gruba. Bakın bastığım zaman en altta çıkıyor. Çarpıya basmak daha kolay. Bastım. Navigatörüm geldi. History'm burada. Ama ben bunu sol tarafta kullanıyorum. Clone Source'u kullanmıyorum. Tamam. Clone Source'a tıkladım. Çektim dışarıya. Çarpıya bastım, gitti. Benim history'min yanında ne vardı?
Actions yani eylemler vardı. Bakın şurada yukarıda Window, pencereler var. Buna tıkladığınızda sağ tarafta açık olmasını istediğiniz pencere hangisi ise ona tıklamanız lazım. Yanında bir tik işareti olacak o açıldığı zaman. İngilizce menü kullanıyorum. Actions tıkladım. Actions geldi buraya. Bunu ne yapacağım? History'nin yanına şu sağ tarafa götüreceğim. Mouse'la tıkladım Actions'a. Sürüklüyorum. Daha önceden zaten gösterdim size. Benim bir dikdörtgen mavi çerçevem çıktı. Demek ki bu tab History'nin yani geçmişin yanına yerleşecek. Bıraktım. Hakikaten de buraya yerleşti. Brush yani fırçalar kullanıyor muyum? Ben kullanmıyorum. Siz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben istediğiniz setup'ı nasıl oluşturacağınızı size söylüyorum şu anda. Navigatörüm tamam. History ve Actions'ım tamam. Layers, Channels, Paths bu kısımda tamam. Harika. Ben Burak Hoca'nın anlatmak istediği şeylerin tamamını yaptım. Evet ama size bir yardımım daha olsun. Bakın burada navigatör çok büyük yer kapsıyor ve ben birçok işlem yapınca buradaki history bölümü bir sürü satırla dolacak ve hepsini göremeyeceğim. Daha rahat görmek için, daha büyük alan görmek için ben bu navigatörün olduğu, gezginin olduğu alanı bir parça küçültmek istiyorum. Bunu küçültmek için yapmam gerekense bakın şu iki tane yani navigatör ve history pencerelerin tam arasına geldiğimde sürekli mouse'umun değiştiğini görüyorsunuz. Şu anda yukarı aşağı doğru ok şekline dönüştü. Mouse'la tıklıyorum, tıkladım. Bu çizgi çıkınca yukarı aşağı doğru ok ve bırakmadan mouse'u yukarı doğru ittim. Gördüğünüz gibi history bölümüm genişledi, navigatör bölümüm daraldı. Layers'la küçültmek mi istiyorum? Daha Photoshop'un başlangıcında mıyım? Çok fazla katman kullanmayacağım mı? Olur. Bu durumda ne yapacağım? Geçmiş history paneliyle Layers katmanlar panelinin arasındaki çizgiye geleceğim. Yine mouse'umun yukarı aşağı doğru çizgi olmasını bekleyeceğim. Olunca mouse'umun sol tuşuna tıklayacağım ve bunu sağa doğru çekeceğim. Şu anda benim ekranım son derece güzel, son derece temiz ve hangi araçla çalışmak istiyorsam o araçla çalışabiliyorum. Örnek veriyorum. Siz bu layout'un içine bir de ne ekleyelim? Mesela info, bilgiyi eklemek istiyorsunuz. Tıkladım. Info kendi kendine bu kısma geldi. Gördünüz mü? Düzeltmek istiyorsunuz. Bunu nereye koymak istiyorsunuz? Bizim örneğimizi bu sefer navigatörün yanına koyalım. Info'ya tıkladım. Çektim. Bıraktım. Buraya geldi. Properties, özellikleri istiyor muyum? Çok istiyorum. Olmazsa olmaz. Olur. Tamam. Tıkladım. Bunu nereye koyacağım? Buraya mı koyacağım? Hayır, bunu da bu sefer Actions'ın yanına koyacağım. Tamam, siz bilirsiniz. Yine mavi pencere çıktı. Bıraktım. Bu da buraya geldi. Silmek istiyorum. Tıkladım. Çektim. Çarpıya bastım. Info'yu silmek istiyorum. Tıkladım. Çektim. Çarpıya bastım. Her türlü özgürlüğe sahibim. Bunun dışında bir sonraki konuda size şu sol taraftaki araç çubuğunu da anlatacağım. Ama şu ana kadar yaptığımız değişiklikler harika zaman geçirdik. Çok güzel değişiklikler yaptık ama Photoshop'u kapattım, açtım, yine eski hali çıktı. İşte Photoshop çöktü, tekrar yükledim, benim bütün bilgilerim kayboldu. Endişeye gerek yok. Bu özelleştirmeyi biz kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl kaydedebiliyoruz? Bakın yine aynı yerden şu aşağı doğru olan sağ üst taraftaki oka tıklıyorum. Açılan menüde New Workspace, yeni çalışma alanına tıklıyorum. Mesela bunun da ismi ne olsun? Photography in Deep, bizim kanalımız, YouTube kanalımızın adı Burak Şembak olsun. Ve bu açılan menüde biz henüz yapmadık ama Keyboard Shortcuts yani klavye kısa yolları, menüs yani menüler, toolbar yani araç çubuğu. Bunlarda kendinize göre düzenlemeler yaptığınız zaman bu düzenlemeleri de kaydetmesini istiyorsanız bunları da tiklemeniz gerekiyor. Save, kaydete tıklıyorum. Yine aşağı doğru olan oka bastım. Burak Şembak'ı seçtim. Benim kendi setup'ım geldi. Pit Burak Şembak'ı seçtim. Bu en son yaptığımız geldi. Essentials'a tıkladım. Yine Photoshop kendi bildiğini okudu. Kendi layout'unu getirdi. Painting'e, ben boyamaya, resme tıkladım. Bu layout geldi. Gördüğünüz gibi ben Photoshop'u kapatsam da açsam da hiçbir şekilde
herhangi bir benim bu sağ taraftaki küçük pencereler menülerimde herhangi bir bozulma olmuyor. Dolayısıyla Photoshop çökse de bu dosyalar kaydedildiği için tekrar yüklediğinizde bu dosyaları tekrar geri çağırıyor oluyorsunuz. Şimdi ikinci konumuza geçeceğiz. İkinci konumuz Photoshop arayüzünde sol tarafta yer alan ince uzun araç çubuğunu özelleştirmek olacak. Şimdi Photoshop'a geçiyoruz. Şu anda Photoshop'un içindeyiz ve sol taraftaki araç çubuğunu özelleştirmekten bahsediyorum. Öncelikle sizin bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şu biraz önce yapmış olduğumuz işlemlerde farklı menüler seçebiliyorduk ya, bunlar çalışma alanları. Örneğin 3D'yi seçeyim. 3D'yi seçtiğim zaman şu sol taraftaki araç çubuğunun görüntüsüne bir bakın. Şimdi Burak Şambak'ı seçeceğim. Dikkat edin, değişecek sol taraf. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi burası değişti. Veya PID örnek yapmıştık biraz önce. 1, 2, 3 diyorum. Sol tarafa dikkat edin. Gördüğünüz gibi yine burası değişti. Bunun değişme sebebi biraz önce kaydederken, çalışma alanını kaydet derken araç çubuğunu da kaydet dememizdi. Yani aslında biz hem sağ taraftaki layout'u, yani görünümü özelleştirebiliyoruz, hem de hangi araçlarla biz sol tarafta işlem yapmak istiyorsak onları özelleştirebiliyoruz. Şimdi size ben yine Burak Şambak'ı seçeyim. Sol taraftaki bu araç çubuğunu nasıl özelleştireceğinizi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Burada araçların sağ alt kısmında küçük birer üçgen var. Bu üçgenler bir anlamda Photoshop'un bizimle iletişim kurma yolu. Photoshop diyor ki bu küçük üçgenlerle: Burak, benim altımda, yani bu ilk görmüş olduğum örneğin şu simge her neyse, ne yapıyorsa, benim altımda daha fazla araç var. Bunları ortaya çıkartmak isteyebilirsin. Bu konuda seni uyarıyorum diyor. Yani özetle bu sağ tarafında, sağ alt köşesinde küçük ikonların eğer birer üçgen görüyorsanız, beyaz üçgen görüyorsanız, mouse'un sağ kliğine bastığınız anda altında olan aracı da seçebiliyorsunuz. Ben burada mesela bunu seçtim. Şimdi tekrar geldim. Mouse'un sağ kliğine bastım. Bunu seçtim. Örneğin şunun da altında bir üçgen var. Sağ kliğe bastım. İşte orada Magic Wand'ı seçebilirmişim. Şuna bastım. Gradient Tool'u seçebilirmişim. Falan falan falan. Yani sağ alt köşede üçgen varsa altında bunun başka araçlarda var demektir. Şimdi çoğunlukla ben eğitimlerimde şuna rastlıyorum. Hocam sizde o simge var da bende yok diyorlar öğrencilerim. Bunu da nereden ayarlıyorum arkadaşlar? Bakın bu araç çubuğunun şu alta doğru geldiğimizde yani 3 tane nokta olan bir bölümü var. Ona sağ tıklayıp mouse'umla Edit Toolbar, yani araç çubuğunu düzenle dediğimde karşıma böyle bir pencere geliyor. Bu pencerenin sol tarafı, şu sol sütun, benim kullandığım araçları gösterirken sağ taraftaki sütun benim kullandığım araçların içinden çıkarttığım araçları gösteriyor. Sizler illa benim yaptığımı yapın demiyorum. Sadece ben size bunun sistemini anlatmak istiyorum. Örnek veriyorum. Burada Move Tool ve Artboard Tool diye bir şey var. Bakın ben buna Cancel diyeyim. İptal ettim. Geldim şu en üsttekine, sağ klik, Move Tool ve Artboard Tool. Gördünüz mü? Bunlardan bahsediyor. Tekrar bu Edit Toolbar'a geldim. Yani sol tarafta ne görüyorsam aslında şurada sol sütunda gördüğüm şeylerle bu aynı. Ve herhangi bir aracın altında bir veya birden fazla, bakın bunun Move'un altında bir tane var. Rectangle'ın altında Elliptical var ama Lasso'nun altında 2 tane var, değil mi? Bunların sayısı da bize bağlı. Bunları nasıl ayarlıyoruz? Nasıl bazı araçları sol tarafa ekleyince bizim sol taraftaki araç çubuğumuza geliyor? Nasıl sol taraftan çıkarttığımız zaman, sağa attığımız zaman araç çubuğumuzdan bu yok oluyor? Onu göreceğiz şimdi. Örneğin Artboard Tool'u ben çıkartmak istiyorum. Mouse'la tıkladım. Sağa doğru yukarı koydum. Bakın Artboard Tool burada. Move'un altında hiçbir şey yok. Done diyelim. Yani tamam. Buna mouse'la sağ tıklıyorum. Mouse'un sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü biraz önce ben onu
yok ettim. Sol tarafta olmayan bir şeyi sağdan sola eklememiz lazım. Artboard'a tekrar tıkladım ve sola doğru ittim. Nereye ittim? Move Tool'un altına ittim. Eğer ben bu Artboard'un Move Tool'un yerinde olmasını, üstte olmasını istiyorsam mouse'la tekrar tıkladım. Bunu yukarı çıkarttım. Gördüğünüz gibi bu iş tamamen bana kalmış. Neyi neyle birlikte sunacağım, hangisinin üstte, hangisinin altta olacağı tamamen bana kalmış. Aşağı iniyorum. Örneğin burada Ruler Tool'u istemiyorsam tıklıyorum, sağa koyuyorum. Örneğin burada Ruler Tool'u istiyorsam sağdan sola alıyorum. Eğer bunu burada bırakırsam Crop'un altında, Perspective Crop'un altında Ruler Tool çıkacak. Bıraktım. Bu buraya yerleşti. Hayır, ben bunu çok kullanıyorum. Hep kullandığım bir araç bu. Bu Ruler Tool bir şeyin altında olmasın, sol tarafta tek başına olsun diyorsanız bunu arada bir yere koyarsınız. Tek başına koyarsınız. Şimdi done diyeyim. Bakın gördünüz mü? Şurada Ruler Tool yani cetvel aracı tek başına duruyor. Ben tekrar Edit Toolbar'a giriyorum. Ruler Tool'u eski haline alıyorum. Yani şuraya, pardon. Color Sampler'ın altına almak istiyorum. Keyfim değişti. Artık orada olmasını istiyorum. Düzenleme yapan araçlarımın hepsini bir arada tutuyorum. Fırçalarım bir arada. Sol tarafa dikkat ederseniz. İşte Clone Stamp Tool ve Pattern Stamp Tool bunlar birlikte iş yapan araçlar. Örneğin History Brush Tool'u kullanmıyorum. Aldım, attım sağ taraf. Sağ tarafta nereye attığınızın çok fazla bir önemi yok. Çünkü onlar gelmeyecek. Art History Brush Tool'u da kullanmıyorum. Onu da sağa attım. Hay Allah, History Brush Tool aslında lazımdı. Ben bunu geri alayım. Buraya alayım. Alt kısımda olsun. Gibi çeşitli ayarları burada yapıp kendime ait sol taraftaki araç çubuğu menüsünü ben kaydedebiliyorum. Burada done yani tamam dediğim zaman bu kaydolacak. Ayrıca bu ayarları save preset deyip yani bu ön tanıma ayarı kaydet deyip işte Burak 2000 yukarıda daha önce yaptığım bir araç çubuğu var mesela. Burak 2020'ye işte 2020 Ekim deyip kaydedebilirim. Daha sonra ay Ekim'deki benim araç çubuğum çok iyi bir çubuktu. Onu geri çağırayım diyebilirim. Ben bunu burada kaydetmiyorum. Cancel diyorum. Kaydetseydim burada save preset'in dışında load preset'te bunu seçip yükleyecektim ki yüklüyorum. Eski araç çubuğum ve yapmış olduğum seçimler, sol taraftaki seçimler karşıma geldi. Burada cancel diyorum. Bu bölümü bitiriyorum. Şimdi 3. bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Bu bölümde de diğer ufak tefek özelleştirmelerden bahsedeceğim size. Şimdi Photoshop'un içine geçiyoruz. Birçok arkadaşım şu üst taraftaki cetvelin nasıl çıkacağını soruyor. Aslında çok kolay arkadaşlar. View yani görünüm ya da göster. Bunu seçip aşağı doğru açılan menüden Rulers yani cetvelleri tıklarsak bu açılıyor. Ben de açık. Şu anda Rulers'a tıklarsam bu kapanacak. Gördüğünüz gibi gitti. Eğer sizin de ekranınız bu şekilde ise gelip View'dan yani göster ya da görünümden Rulers'ı tıklayabiliyorsunuz. Yine çok bana sorulan sorulardan bir tanesi bazen fotoğrafımın tam dikey veya tam yatay olduğundan emin olmuyorum. Bunu aslında kontrol edecek başka bir aracımız var. Crop'un içinde bu. Straighten aracı. Ama onu bilmiyorsunuz diyelim ki. Fotoğrafın içine yatay veya dikey olduğundan emin olduğunuz bir çizgiyi nasıl koyarsınız? Çok basit. Eğer ruler açıksa yani cetvel açıksa şu anda bende olduğu gibi mouse'unuzla bu cetvelin örneğin dik bir çizgi çizmek istiyorsanız cetvelin üzerine gelir mouse'un sol tuşuna tıklar sağa doğru bırakmadan mouse'unuzu çekersiniz ve istediğiniz yerde bu çizgiyi bırakırsınız. Gördüğünüz gibi buraya dik bir çizgi çizdi. Ya ben yatay çizgi çizmek istiyorsam evet tahmin ettiğiniz yukarıdaki yatay cetvele tıklayıp mouse'unuzla aşağı doğru bir çizgi çekersiniz. Böylece bu çizgileri oluşturur. Fotoğrafınızda bir yamukluk olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yanlışlıkla mouse'u daha önce veya daha sonra bıraktınız. Bunun aslında daha sağda olması gerekiyor. Üzmeyin kendinizi. Şu araç çubuğunda en üst taraftaki Move Tool yani hareket ettirme
taşıma aracına tıklayıp, bakın zaten üzerine geldiğiniz zaman bu mavi çizginin ikon değişiyor, yani mouse cursor değişiyor. Tıklayıp sağa çekebilirsiniz, sola çekebilirsiniz. Nasıl ben bunu yok edeceğim? Tıklayın, aldığınız yere bırakın. Tıkladım, sola çektim, gitti. Bunu aşağı indirmek istiyorum. İndirebilirsin. İndirdim mi? İndirdim. Yok etmek istiyorum. Mouse'la yine aynı yere tıklayıp ister yukarı çekin bırakın atın, ister aşağı çekin bırakın atın. Ve cetvellerden kurtuldunuz. Bir başka çok sorulan soru, ben her seferinde muhakkak surette buradaki navigatör aracılığıyla mı zoom yapıp normal boyutuna getireceğim fotoğrafı? Yok, bakın burada da bir zoom aracı var. Sol taraftaki araç çubuğunda buna tıkladığınız zaman herhangi bir şekilde zoom yapmak istediğiniz yerin üzerine gelip, yine mouse'un cursor'ı değişti görüyorsunuz. Basıp sol tuşuyla kendinize doğru çektiğiniz zaman fotoğraf büyüyor. İttiğiniz zaman da fotoğraf küçülüyor. Ben örneğin büyüteyim. Şu anda fotoğrafın için nerede olduğumu da navigatördeki şu kırmızı tuştan görüyorum. Bir başka yöntem de klavye kullanmak. Eğer klavyenizin alt, yani bu Windows için, Mac için Option tuşuna basıp aynı zamanda da mouse'unuzun tekerleğiyle öne doğru hareket yaparsanız zoom in yapıyorsunuz. Yani fotoğrafı büyütüyorsunuz. Klavyenin yine alt tuşuna basılıyken eğer mouse'unuzun tekerleğini arkaya doğru çekerseniz de zoom out yapıyorsunuz. Şu an öne doğru itiyorum tekerleği ve yaklaştım. Alt tuşuna, yani Option tuşuna basılıyken Mac'te geriye doğru çevirdim tekerleği ve fotoğrafı küçültmüş oldum. Bir başka soru, ki bu eğitimin son bilgisi bu olacak. Örnek veriyorum, siz bir fırça seçtiniz. Bu fırçanın biliyorsunuz sol taraftaki araç çubuğunda neyi seçerseniz bunların kendisine ait menüsü şu yukarıdaki menü. Bu menü üzerinden bu fırçanın sertliğini ve büyüklüğünü şu aşağı doğru açılan ok aracılığıyla ayarlayabiliyorsunuz. Büyüklüğünü size, yani boyuttan ayarlayıp hardness, sertliğini de buradaki bölümden ayarlıyorsunuz. Şu anda %100 sertlikte ve 158 piksel boyutunda bir fırçam var. Tekrar aşağı doğru olan oka bastım ve bunu ben yok ettim. Ama şu anda fotoğrafın içinde fırçamın nerede olduğunu görmüyorum. Sadece bir artı işareti görüyorum. Keşke fırçamın etrafını da görsem. Klavyenizdeki Caps Lock tuşu, yani büyük harf küçük harf tuşuna bastığınız anda görüntü değişti. Bakın geldi. Bir daha bastım, yok oldu. Bir daha bastım, yerine geldi. Artık ben örnek veriyorum, sol taraftan bir kırmızı renk seçip istediğim yeri boyayabilirim. Nereyi boyadığımı da bu yuvarlak sayesinde görüyorum. Eskiden Caps Lock'a tekrar bastım. Sadece artı işareti görüyordum ve fırçadan daha küçük görüyorsunuz artı işareti. Dolayısıyla Caps Lock'la fırçanın tam boyutunu görmekte fayda var. Bakın, size bu dersin başında söylediğim bir sürü bir şeyler yaptım ve sağ taraftaki geçmiş penceresinde history'de yaptığım her şeye ait bir detay çıktı. Open'a bastığım anda ilk baştaki yere geldim. Son bu dersin konusu. Ben bu fırçanın boyutunu ve sertliğini illa her seferinde bu yukarıdaki aşağı doğru oka mı basarak yapacağım? Hayır, klavyeden de yapabilirsiniz. Bunu yapmak için Windows için söylüyorum. Klavyenin alt tuşuna basıyorum. Mouse'un sağ tuşuna basıyorum. Ve şu anda ekranda görüyorsunuz, sağa doğru çekersem mouse'umu bırakmadan, bakın arkadaşlar, bir elim sürekli alt tuşunda, bir elim de sürekli mouse'un sağ tuşunda. Bunların Mac versiyonunda altta görüyorsunuz, yazıyor. Sağa çekersem büyüyor, sola çekersem fırçam küçülüyor. Peki ben bunun, bıraktım şu anda. Ben bunun fırçanın yumuşaklığını nasıl ayarlayacağım? Yine alt tuşuna bastım. Mouse'un sağ tuşuna bastım. Yukarı doğru ittim. Hardness 0 oldu. Aşağı doğru çektim. Hardness %100 oldu. Bakın, tekrar yapıyorum. Büyüttüm, küçülttüm, yumuşattım, sertleştirdim. Ne istiyorsam onu yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi hardness 0 oldu. 100 oldu. Yukarı aşağı doğru ittiğim zaman. Sağa sola doğru çektiğim zaman da boyut değişti. Genellikle biz, genel olarak söyleyeyim, Photoshop'un içinde yumuşak fırçalarla çalışırız. Yani sertliği hep 0 olarak kullanırız. Bu son yapmış olduğumuz örneklerle Photoshop çalışma alanını özelleştirme konusunda size aktarmak istediklerimi tamamladım. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor.
Benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şambak. Hoşça kalın.